Ilgaz'ın arabasına yerleştirilen bombanın patlamasıyla olayların seyri tamamen değişiyor. Peki bu patlamada Pars ve Metin Amir'e bir şey oldu mu? Bu konuda yeni bir gelişme daha yaşandı. Ayrıca 6 ay sonrasında Ceylin'in Ilgaz'ın arabasından indiğini görmüştük. Ancak Ilgaz'ın arabası patladı. Bu konudaki birazdan bahsedeceğim ince detay dikkatlerden kaçmadı. Gelin cinayeti ve tehdit edip bombayı yerleştirenlerle ilgili beklenmedik şok senaryo herkesi ekranlara kilitleyecek. Öte yandan Ömer'le ilgili kaçırmamanız gereken bomba teoriyi de bu videoda açıklayacağız. Tüm bunları ve daha fazlasını birazdan sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Olaylar kimsenin beklediği gibi olmadı ve çok daha tehlikeli oldu. Havlayan köpek ısırmaz diyen Pars kendini patlamanın tam dibinde buldu. Böylece olayın ve tehditlerin ciddiyeti daha da iyi anlaşıldı. Bu da davanın gidişatını tamamen değiştirecek. Çünkü işin içinde sıradan iki aile değil, daha güçlü bir çete veya örgüt var. Birazdan bu konuya geleceğiz. Peki Pars ve Metin Amir ölüyor mu? Derya bir kez daha büyük bir acı yaşayacak mı? Bu patlamanın ardından Metin Amir ve Pars'ın ölmesi beklenmiyor. Yaralı olarak kurtulmalarını izleyeceğiz. Hatta bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde hastanede çekimler yapıldı. Kısacası Pars ve Metin Amir acil bir şekilde hastaneye kaldırılacak. Bu noktada Metin Amir'e ayrı bir parantez açalım. Karakteri canlandıran Hüseyin Avni Danyal önceki haftalarda verdiği röportajda "Ben gideceğim, onlar devam edecek" demişti. Metin Amir'in diziye veda edeceği sahnenin bu sahne mi yoksa başka bir sahne mi olacağı ise henüz bilinmiyor. Derya'nın ise doğal olarak herkesin aklına geldiği gibi bebeği düşürme ihtimali var. Ancak bu ihtimal fazlasıyla zayıf. Öte yandan Ilgaz'ın arabası patladı ancak 6 ay sonrasında Ceylin'in aynı arabadan indiğini görmüştük. Bu konudaki ince detay ise şöyle. Ceylin geçtiğimiz bölümde bagajı büyük bir araba istediğinden bahsetmişti. 6 ay sonraki araba ise Ceylin'in arabası. Yani Ceylin Ilgaz'ın arabasının aynısından alacak. Çünkü bu iki arabanın plakaları birbirinden farklı. Evet, bu patlamayla birlikte gizemli çete büyük bir gözdağı vermiş oldu. Bunu korkutma amaçlı yaptılar. Aksi durumda istedikleri an Ilgaz'ı veya başkasını öldürebilirlerdi. Ilgazlar ise olayın ciddiyetini daha da iyi anlamış oldu. Ve bu dakikadan sonra Ceylin'le bir arada olacaklar. Peki gelin cinayetinde işin içinde kimler var? Şimdi gelelim bu konuya. Sonrasında ise Ömer'le ilgili bomba teoriyi açıklayacağız. Son bölümde gelin cinayetiyle ilgili 2 bölüm öncesi gösterilen şüphelerin çoğu aslında masum çıktı. Gelinin teyzesi de bunlardan biri. Ancak gelinin abisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Damat tarafının gelin tarafının kumar borcunu ödeme karşılığında Ferda'yı aldıklarını öğrendik. Ferda'nın abisini kumar bataklığına battığı ve yüklü miktarda borcunun olduğu ortaya çıktı. Bunun sonucunda damat tarafı bu borcu ödemediyse devreye kumar çetesi girmiş demektir. Kısacası durum iki sıradan aileyi aştı. İşin içinde daha tehlikeli ve büyük bir suç örgütü var. Doğalgazcı kılığında gelen adamın arkasında büyük bir güç var. Belki de herkes takip eden bu adam da örgütün bir parçasıdır. Yeni bölümde hem kumar borçları meselesi sorgulanacak hem de henüz ifadesi alınmayan, gelinin kolyesini çalan ve bu kolyeyi başka bir kadına verip onun da arabasını alan ve bu arabayı da ailine veren çetenin ifadesinin alınması beklenecek. Bunun için geç bile kalındı. Gelin cinayeti ise muhtemelen 2 kişi vasıtasıyla işlendi ve ticari araçla götürülüp denize atıldı. Ferda'nın teyzesinin verdiği ilaçtan değil bir başka ilaçtan öldüğü anlaşıldı. Belki de bu ilacı vişne suyuna katan kişi gelinin abisi veya Çetin'dir. Hatta geçtiğimiz bölümde Ceylin ilaçla öldürme konusunu sorduğunda gelinin abisi bir anlık paniklemişti. İzleyip göreceğiz. Öte yandan bu konuyu araştırmak isteyen Ömer, Yekta ile birlikte bu dosyaya damat tarafının avukatı olarak dahil olabilir. Şimdi gelelim Ömer'le ilgili bomba teorimize. Beklenildiği gibi Ömer Show başladı ve Yekta bile Ömer'in yaptıkları karşısında, zekası karşısında şaşkına uğradı. Ancak Ömer'in amacı bambaşka olabilir. Şimdilik Yekta'ya yardım ediyor, onun çıkarlarını düşünüyor gibi görünüyor. Hatta Yekta ile beraber Laçin'in evine yerleşeceğini öğrendiğinde hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Belki de bu kadar zeki ve donanımlı biri Yekta'nın oğlu değildir. Böylesine zeki birinin DNA testlerine müdahale etmesi de sürpriz olmaz. Tabii Yekta'nın oğlu olsa bile yine de yıllardır babalık yapmayan birine karşı yaranma çabaları fazlasıyla tuhaf. Önceki videolarda Ömer'in intikam planı ihtimalinden de bahsetmiştik. Ayrıca Ömer'in Burak'ın işbirlikçisi olma ihtimali bile var. Ceylinlerin tutulduğu odada kapıyı Burak'ın arkasından kapatan kişi Ömer bile olabilir. En büyük amacı ise Haluk'un sahip olduğu tüm mal varlığına Yekta'yı kullanarak ulaşmak istemesi. Belki de Ömer, Yekta'nın da sonu olacak. Bu bahsettiklerim sadece bir teori. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Yakında başlayacak olan aile dizisiyle ilgili de videolar gelecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.